российское влияние на Украину. Putin dün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı ve normalde bu konsey Kremlin Sarayı'nın bambaşka özel bir salonda toplanırdı. Ama dünkü salonun adı ne? Dünkü salon Yekaterina salonu, Kremlin Sarayı'nın. Şimdi Yekaterina kim? Çariçe, ikinci Yekaterina, Kırım'ı Rus toprağına katan, Osmanlı ile savaştan sonra Kırım'ı Rus toprağına katan Çariçe. Karadeniz'i stratejik çıkarları için kullanmak isteyen Rusların Kırım Yarımadası üzerindeki hesapları tarih boyunca hiç bitmedi. Bu amaçla Rus Çariçesi 2. Katerina döneminde Kırım Tatarlarına yönelik başlayan baskı ve imha politikası tarihin diğer dönemlerinde de acı bir şekilde tekrarlandı. Yani şunu dedi, evet Ukrayna'yı zaten biz kurduk. Zaten Ukrayna tarih olarak bizim toprağımız. Kırım zaten bizimdi. Kruşçov nedense anlamadığım bir şekilde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye etti. Bakın işte ben her detayda Kırım'ın, Ukrayna topraklarının bize ait olduğu iddiasını size gösteriyorum dedi. Yani işte o salonun mesajı buydu. Ama şunu da görüyoruz ki Putin bütün bunları yani hem Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıyı hem geçen hafta Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı toplantıyı aylar öncesinden, yıllar öncesinden en ufak bir detayına kadar, salonun ismine kadar, kurulacak cümlelere kadar belki de planlamış. Ve Putin'in bundan sonrası için de çok büyük ihtimalle B planları, C planları, D planları var. Yani her senaryoya ilişkin satranç ustası olduğunu söylüyoruz ya, gerçekten bunları görüyoruz Putin'in adımlarında, Rusya'nın açıklamalarında. Российское влияние на Украину. Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in kararıyla Kırım Tatarlarının 18 Mayıs'ta vatanlarından gece yarısı toplanarak tren vagonlarında Orta Asya'ya sürgün edilmesiyle yaşanan acılar hala yüreklerde hissediliyor. Karadeniz'i stratejik çıkarları için kullanmak isteyen Rusların Kırım Yarımadası üzerindeki hesapları tarih boyunca hiç bitmedi. Bu amaçla Rus Çariçesi 2. Katerina döneminde Kırım Tatarlarına yönelik başlayan baskı ve imha politikası tarihin diğer dönemlerinde de acı bir şekilde tekrarlandı. Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nden koparılan Kırım Hanlığı'nı 1783'te Rusya'nın işgal etmesiyle Kırım Tatarlarını bekleyen zorlu bir süreç başladı. Rusların baskı politikaları yüzünden on binlerce Kırım Tatarı Osmanlı Devleti'nde bulunan değişik bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Kırım Tatarları Sovyet saflarında yer alarak Nazi Almanyası'na karşı başarılı bir şekilde mücadele verdi. Buna rağmen Rus komutanlar Kırım Tatarlarını Almanlarla işbirliği yapmakla suçladı. Rus Kızıl Ordusu'nun Kırım'ı Hitler Almanyası'ndan geri almasından sonra Kırım Tatarları Ruslardan baskı görmeye başladı. Sovyet yönetimine Kırım Tatarlarının aleyhinde raporlar hazırlandı ve Kırım Tatarlarının yurtlarından tamamen sürülmesi talep edildi. Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin gizli bir kararname imzalayarak Kırım Tatarlarının Orta Asya'ya sürgün edilmesine karar verdi. Sürgün 20 Mayıs'ta başlatılıp 1 Temmuz'da sonuçlandırılmak isteniyordu. Ancak operasyon 2 gün önceye alındı ve Kırım Tatar sürgünü 18 Mayıs 1944'te saat 3 sıralarında başlatıldı. Aynı dönemde 2. Dünya Savaşı devam ettiği için Kırım Tatar erkeklerinin çoğunluğu Sovyet ordusunda Hitler Almanyası'na karşı cephede savaşıyordu. Kırım'da geri kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Sovyet askerleri tarafından gece yarısı uyandırılarak 15 dakika içinde meydanlarda toplandı ve tren vagonlarına dolduruldu. 250 bine yakın Kırım Tatarı 3 gün içinde hayvanların taşındığı vagonlarla Orta Asya'ya sürgün edildi. Sürgüne gönderilenlerin yarısına yakını yollarda hastalıktan, açlıktan, zor şartlardan dolayı hayatını kaybetti. Kırım Tatarları
Yarımadadan sürüldükten sonra Türk kültürü ve diğer toplulukların izlerinin silinmesi için sistematik çalışmalar yapıldı. 1944'ün sonunda Sovyetler Birliği yönetimi çıkardığı kararla Kırım'daki bütün Türkçe olan yer isimlerini Rusça olarak değiştirdi. Stalin'in ölümünden sonra Ukrayna'nın Rusya'ya bağlanışının yıl dönümü nedeniyle Kırım, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye edildi. 1965'ten itibaren Kırım'dan sürgün edilen Tatarlar, Kırım'a dönmek için siyasi faaliyetlere girişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırım Tatarlarının vatanı, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti oldu. Ukrayna'da Batı yanlılarının yönetimi ele geçirmesiyle Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı olarak ilhak etti. Kırım Tatarları yeniden 2. Katerina ve Stalin döneminde olduğu gibi baskı politikasının kurbanı oldu. Kırım Tatarları arasında potansiyel tehlike görülenler takibe alındı ve hukuk dışı uydurma sebeplerle hapse atıldı. Önde gelen Kırım Tatarlarının Yarımada'ya girişi ise yasaklandı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Türklerinin iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin başkanı Refat Çubarova Yarımada'ya giriş yasağı konuldu. Kırım Tatar Meclisi aşırı örgüt kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklandı. Meclise doğrudan bağı olan 2500 Tatarla onlarla ilişkisi olan herkes aşırıcı örgüt üyesi durumuna düşürüldü. Rus yönetiminin baskısı nedeniyle binlerce Kırım Tatarı Yarımada'yı terk etmek zorunda kaldı. Yarımada'da Kırım Tatar halkının evlerine, camilere, çocuk yuvalarına yapılan baskınlar ve terör örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltılar halen devam ediyor. Karadeniz'in kuzeyinde, Azak Denizi'nin güneyinde bir yarımada olan Kırım, uğruna savaşılan, esir yaşanılan ve ölünen bir vatan. Dağlık alanların üzerindeki yaylaların gerisinde ise düzlük bozkır kesim bulunuyor. Bu dağlar aynı zamanda zengin su kaynaklarına sahip. Bahçesaray, Akmescit, Karasubazar gibi eski Kırım şehirleri dağların kuzey eteklerinde ırmak havzalarında yer alıyor. Kadim Türk yurdu Kırım 1783'te Rus idaresi dönemine girmişti. Rusya, Kırım'ı tam bir Rus Slav ülkesi haline getirme amacıyla hareket ediyordu. Kırım'daki uzun yüzyıllara dayanan Türk İslam izlerini sistematik bir şekilde silinmesine girişilmişti. Birçok yerin adı değiştirildi. Akmescit Simferopol, Gözde ve Yevpatoria, Kefe Feodosiya olurken eski Kırım Tatar köyü Akyar'ın üzerine kurulan deniz üssü de Sivastopol adını aldı. Rus Çariçesi 2. Katerina döneminde Kırım Tatarlarına yönelik baskı ve imha politikası Sovyetler Birliği döneminde en acı şekilde tekrarlandı. Tatarların 1944'ten bu yana vatana dönmek için verdiği mücadele Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar sürdü. Sovyetler sonrası Kırım Tatarlarının vatanı Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti oldu. Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı olarak ilhak etti. Kırım Türklerin 2. Dünya Savaşı'nın ikisi olan yazar Cengiz Dağcı, halkının yaşadığı tüm zorlukları romanlarında kaleme alırken bir romanda şu ifadeler geçiyor. Bize Tatar, Çerkez, Türkmen, Kazak, Özbek, Azer, Karakalpak, Başkurt, Kırgız diyorlar. Bunlar hep yalan. Deniz parçalanmaz, biz Türk Tatarız.